Sayın Rektör Yardımcım, Dekan Vekilim, Sayın Bölüm Başkanım, değerli hocalarım ve değerli öğrenciler, öğretmenlerin bilgi ve pratiklerini değerlendirdiğimiz konulu konferansımıza hoş geldiniz. Konferansımıza başlamadan önce konferansımızın sunucusu Doktor Krista Adams'ın kısa özgeçmişinizi arz etmek istiyorum. Doktor Krista Adams, University of Nebraska, Lincoln öğretim üyesidir. Kendisi Arizona State Üniversitesi'nden, Arizona Eyalet Üniversitesi'nden doktorasını almıştır. Doktorasına başlamadan önce Dr. Adams 9 yıl ilköğretim ve lisede fen öğretmeni olarak çalışmıştır. Bu dönemde Amerika'daki öğretmenlerinin sadece %1'inin sahip olduğu ulusal fen öğretmeni sertifikasına sahip olmuştur. Krista Adams'ın yazarlarından bulunduğu Journal of Research in Science Teaching dergisine yayınlanan makalesi 2011 yılında yılın en iyi araştırma makalesi ödülünü almıştır. Dr. Adams'ın özgeçmişini taklit ettikten sonra kendilerini huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Dr. Adams'ın konuşmasında çevirmen olarak görev yapacak olan Tuğba Demir hocamızı da buraya takdim etmek istiyorum. Yes. Yeah, it works. Merhaba. Thank you very much for coming to my talk. Teşekkürler. Öncelikle konuşmama katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum dedi. Ardından Türkçe teşekkürler dedi. Anladınız mı bilmiyorum ama. Just say it again. Teşekkürler. Teşekkürler. Yeah. All right. All right. I want to thank once again, everyone for coming. It's an honor for me to be here. I want to thank Murat and the university for supporting it and inviting me to come here and speak. Öncelikle tekrardan geldiğiniz için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Sizi burada görmek benim için büyük bir onurdur. Sayın yöneticilerimize ve arkadaşım Murat'a buraya gelmemde ve burada bulunmamda bana yardımcı oldukları için de ayrıca teşekkür ediyorum. I really appreciate that there are students in the audience. I know I saw a few from Tuba's class, I believe. Yeah, my students. So you know what I'm saying, right? My talk today is on assessing teachers' knowledge and practices. There are, especially some of the faculty here, this is something near and dear to their hearts, including my own. Okay. Az önce geçen ufak bir görüşmede gündüz vakti benim sınıflarımdan bir tanesine gelip gözlemleme şansını, öğretmen-öğrenci ilişkisini gözlemleme şansını oldu. Bazı öğrencilerimi gördü. Onlara geldikleri için teşekkür ediyor. Tuğba'nın öğrencilerini görüyorum diye. Konusuna gelince öğretmenlerin bilgisi ve yapmış oldukları uygulamalarının değerlendirilmesi üzerine konuşmasını gerçekleştireceğini belirtti. Aha. Yes, here. So, when we're thinking about teachers' knowledge and practices, we're like this picture here. What's going on inside? Öncelikle hocaların tavırlarına ve yaptıkları uygulamaları düşündüğümüz zaman ilk yapacağımız şey bu figüre bu şekle bakmaktır. Hocalar dersleri işlerken öncelik kafalarına bir sürü biliyorsunuz bu figür düşünen adam heykelidir ve hocaların kafasında size dersi anlatırken bir gün geçer. Yani sürekli düşünme halindedirler. O yüzden lütfen burada ne oluyor falan düşüncesiyle işe başlar hocalar diyor hocamız. And for you, the pre-service teachers, you're at this point of just developing what's going on from your faculty and the staff that work here in your coursework. And what we're wanting to do is think about that
because your mind is chaotic. There's a lot of things going on inside. Öğretmenlerin derse hazırlarken ya da dersi sunarken, öğrenciyle iletişim halindeyken kafası çok komplekstir, çok karmaşıktır. Bu bir öğretmenin aklından geçenler, dersi anlatırken ve işlerken neler oluyor diye. Will you explain the things? Yes. So what you'll see is in a teacher's mind, professor's mind, there are a lot of things that are going on often at the same time. We have teachers are concerned about skills that they want their students. I know that I met some mechanical engineers last night, some electrical engineers, and there's a lot of skills with engineering. You want me to continue? Yeah. Öğretmenin aklında ve zihninde aynı anda birden fazla düşünce yer etmektedir. Bunların başında da skills'lar, yani beceriler gelmektedir. Acaba işte öğrencilerin becerisini nasıl geliştirebilirim, ne yapabilirim? Bunların hepsine aynı anda sunum yaparken, öğrenciyle iletişim halindeyken ve ders anlatırken aklını tutuyor. Dolayısıyla ciddi anlamda müthiş bir efor sarf ediyor. This includes math and science, even English. Excuse me, I know that's not your language, but in your own language there are skills that we must learn. There are also the teachers concerned about their homework assignments. There's the communication. How do you get the information across to the students? Of course, knowledge. How are they presenting the information through lectures? Are they adapting to the students? And we'll talk a little bit about that. I mean, this is a classroom filled with Turkish students, and you may be learning English, and they're going to adapt based on what they're learning and who the students are and what they're presenting to the classroom. Let me go on. You want me? Öncelikle işte öğretmenlerin dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de ödevdir. Yani çocuklara ödev vereceğim, ne yapacaklar. Ardından bunu ben nasıl sunacağım? İletişim halindeyken öğrenciyle nelere dikkat etmem gerekiyor? Ardından bilgisi, kendisinin sahip olmuş olduğu bilgi çok önemli. Knowledge olarak adlandırıyoruz biz bu terminolojiyi. Bu bilgiyi de nasıl sunduğum da çok önemli. Presentation dediğimiz olay. Öğrenciye nasıl sunuluyor? Yani direkt acaba okunuyor mu? Görsel efektler kullanılıyor mu? İşte bunların hepsi çok büyük önem arz ediyor. I've only scratched the surface of things that you can see that that we're thinking about. So I'm going to continue on. So when we talk about assessment, we've used several forms of methods to collect ideas of why the teacher or how the teacher is representing the content and their knowledge base. Öğretmenlerin ya da hocaların işte ders sunumlarını nasıl yaptığını göze aldığımızda dikkat etmemiz gereken belli başlı şeyler. Acaba öğretmenler hangi yöntemleri kullanıyorlar? Will you go on, or I will explain the things? Right, I'm going to just do one at a time. So with the instructional strategies, this may be the worksheets in science laboratory experiments. It may be like in the English class that I visited today, it may be reading a small scenario and understanding what's going on with regards to Bruno, and I forget the woman's name, but there are various strategies, and this is what this is talking about, is different strategies. Öğretmenlerin kullanması gereken bazı yöntemler vardır demiş ve hocamız bunları zaten referanslarla beraber göstermiş. Öğrenciyle iletişim kurabilirsiniz, bilgilendirici yapıyı izleyebilirsiniz, işte öğrencileri laboratuvara götürebilirsiniz, onlara worksheetler yani çalışma kağıtları dağıtabilirsiniz veyahut da normal klasik bir şekilde okuma yaptırabilirsiniz dedi. Öğretmenin konuşmaları çok önemli, yaptığı gözlemler çok önemli ve öğrenciye sunarken bunu ne şekilde sunduğu önemli. Multiple choice dediğimiz çoktan seçmeli, acaba onların değerlendirmelerini ölçen sorularla mı yöneliyor, nasıl yöneliyor, yoksa direkt sadece anlatıp tamam deyip geçiyor mu? Bunları acaba hani biz neredeyiz, ne yapıyoruz? Şöyle bir gözden geçirmeliyiz. Evet.
There's also interviews and observations. Interviews meaning talking with someone, or observations. As I was in Tuba's class, I sat back and observed what was going on in the classroom. Öğrenciyle iletişimimiz de çok önemli. Hitap tarzımız, öğrenciyle acaba iletişim halimiz yoksa onlarla nasıl bir iletişimimiz var? Bu çok önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dünden beri hocamla iletişim halindeyiz. Öğretmenlerin tavırının öğrenciler üzerine çok müthiş bir etkisi olduğuna inanıyor ve zaten tezin ve bunun üzerine çalışmış. Bu arada yapmış olduğunuz gözlemler de, hoca olarak yapmış olduğunuz gözlemler de çok önemli. Yani hani sınıfa girip direkt pat dersi anlattım çıktım, tamam beni daha rahatsız etmeyin tarzına değil de acaba ben durumu geçirmek için ne yapabilirim? Bu öğrenci neden ilgilenmiyor? Ya da onları katmak için ne yapabilirim gibi dersi anlatırken aynı zamanda gözlemle yapmamız gerektiği konusunda vurgu yapıyor. And finally, in the last two, we have the teacher narratives. This is when the teacher is really breaking down their classroom experience and explaining why they are doing what they're doing. It's a little, anyway, and they're logring right here. And Roland, many people have used the idea of finding out many questions like objectives and such, and the teacher then explains why they're doing what they're doing. Öğretmenlerin tecrübelerinden ve geçmiş bilgilerinden ve öğrendiklerinden faydalanaraktan cevaplar vermesi gerektiğini, bunu da anlatımında kullanması gerektiğine inanıyor. Ve sorular zannediyorum. You said questions are important. What's that? You said questions are important. Oh yeah. They have to ask themselves what they are doing. Right. They should know. Okay. Aynı zamanda öğretmenlerin atmış oldukları adımlarda ben ne yapıyorum? Yani nereye gidiyorum? Amaca ulaşıyor muyum? Ulaşmak üzere miyim? Hedefim nedir? Bunu da akıllarından geçirmeleri gerekmektedir diyor hocamız. And what you notice here, I've gone in and I've highlighted that you'll notice that several of the authors are showing up in multiple places. Because when we start to look at teachers' knowledge and practices, you can't look at just one. However, down here, they disagree and say, let's do a multiple choice. I do not believe in this. I believe that you should use multiple strategies. Burada aynı kitapların, mesela aynı konuların instruction strategies dediğimiz şeylerin birden fazla kişi tarafından vurgulandığını belirtiyor hocamız. Mesela işte Lee et al 2007 bir kitap, Frederickson et al de ikinci bir kitap. Yani farklı kaynaklarda bunlar yansıtılıyor çünkü bilgi sürekli artan bir şey ve farklı insanların bakış açısı da değişen bir kavram. And it's very difficult because of so many different ways to capture this knowledge and assess what they're doing. Oldukça da zor çünkü yakalaması gerçekten de kolay olmayan bir olgu. In this picture right here, what often happens when we are collecting and trying to determine the knowledge and practices of teachers, it's like we're on a precipice. Is that a wrong word for you? Sorry? Precipice. On a cliff, just about to jump. Yeah, cliff. That's cliff. Resme baktığımız zaman bu resmi hocaların ders anlatış tarzı ve bilgi tarzıyla özdeşleştirmiş durumda hocamız. Farkındaysanız orada tam olarak içerideki figür, resimdeki figür atlamak üzere ama emin değil. Tereddütlü bir duruşu var. Atlasam mı, atlamasam mı? Hani ne kadar biliyor? Atlasa, yani bilgisi onu doğru bir yere yönlendirecek mi? Bu çok önemli. Ve atladığı zaman nelerle karşılaşacağını bilecek kadar donanımlı mı? And this is one of the problems with people have, or researchers have said, when you look at teachers' knowledge, you often only capture that small window. Öğretmenlerin bilgilerine baktığınız zaman da sadece küçük bir kısmını algılayabilirsiniz. Hani şey denir ya bizde, bilgi sizin anlattığınız kadar değil, karşı tarafın algıladığı kadardır denir ya. Bilgisi aslında çok geniş olmasına rağmen öğretmenlerin, öğrencilerin anladığı şey sadece onların bildiği kısımdır. And instead, what's happening is that a teacher's knowledge is like this jumper, and we capture his motion across the time. Burada öğretmenin bilgi birikiminin nasıl oluştuğu
konusuna bir bilgi vermek için bunu görselleştirmek açısından bu resim çekilmiş. Atlayan kişi aynı kişi. Başlangıçta ilerlerken neler oluyor ve dönüşte neler oluyor? Onun aşamalarını ifade etmek için ve bunun kolay bir süreç olmadığını anlatmak için böyle bir resim seçtiğini tercih ettiğini söylüyor. So simply it's the teacher's knowledge changes over time. Ve aynı zamanda bilginin zaman içerisinde değiştiğini ifade etmek için bu resmi kullanmış. So pedagogical content knowledge is the framework and idea that we're talking about with respect to teachers' knowledge and practices. Pedagojik bilgi kavramı üzerinde şimdi duracağız. Onların temel özellikleri nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? And what it is the regularly taught subjects, such as in chemistry, these are common topics used, such as atom bonding, reactions, gas. Is it possible to turn back? Sure. Pedagojik bilgilere baktığımız zaman 3 tane temel özelliğimiz var. Bunlardan ilki üzerinde şu anda duruyoruz. En çok olarak öğretilen konular nelerdir? Yani hedefte, targetımızda kimler var? Onlara en çok neleri öğretmemiz gerekiyor? Bunu yaparken de acaba neler var? Mesela burada dikkatinizi çektiyse mesela bonding yazısı ya da atom ya da acid kavramı okunabilir ama orada okunamayan küçük yazılar mesela moles yazısı küçük yazılmış ya da okuyamadığım, benim de buradan yakalayamadığım bazı yazılar var. Bunlar da önemini belirtiyor. Yani bizim hedef kitlemizde neler var? En çok neyi öğretmeliyiz? Neyi vurgulamalıyız? And what you see here, while we have, this is a Wordle, but we also see various terminologies and various ideas and concepts that are very small, so they're not as commonly taught subject areas in, and I will make sure this is clear, in high school chemistry. Bu küçük yazılan şeyler daha az öğretilen ya da işte genellikle belli seviyeye gelmiş olan daha az böyle uzmanlaşmak istedikleri zaman ön plana çıkan yazılar. Diğerleri ise genel anlamda öğretilen şeyler. En büyükleri ise genel olarak herkese verilen bilgileri sembolize ediyor. Then it's the subject matter is then represented in its most useful form. I don't know if you've seen the show Breaking Bad. It's a FX show. I don't know if it's here in Turkey yet, but this is a chemistry teacher, and he's representing the flame test and atoms, the structure of the atom. İkinci olarak vurgulamamız gereken pedagojik contentle, içerikle ilgili olarak vurgulamak istediğimiz şey bizim sunumlarımızı nasıl yaptığımız. Bu Breaking Bad hocamız White bir kimya öğretmeni ve dersini mesela yaparken uygulamalı olarak gösteriyor. Dolayısıyla sunum şeklimiz gerçekten de önemli. Mesela bir kimya dersine gelip de işte bunu böyle yaparsanız böyle olur demek yerine göstererek ve yaptırarak, uygulayarak yaparsak bu daha kalıcı hale gelir diye düşünülüyor. So you see that he's doing several things in this classroom. We see the experiment or demonstration, demonstration. Sadece diyor hoca bir şeyler yapmıyor. Aynı zamanda arka tarafta bilgilendirici bilgileri de önceden vermiş. Ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmeyi de yapmış ve öğrencileri yönlendirmiş. You see a definition on the board. Ve tahtaya bir tanım da yazmış aynı zamanda. For the chemist in here, you see the spin of the electrons. Ve orada işte kimyada kullandığınız elektronlar falan var biliyorsunuz. Onlarla ilgili gerekli açıklamaları görselleştirerekten de yansıtmış. And formulas. Ve formüller de var arka tarafta. And other information on the board. So there are multiple representations right here on this in this picture. Bu resme baktığımız zaman çoklu bir sunumun yapıldığını aynı zamanda görüyoruz. Hem bilgilendirme yapılmış, tanım yapılmış, tahtaya formüller yazılmış, olay görselleştirilmiş, uygulama yapılaraktan da ders resmen bir şova dönüştürülmüş. Bunlar önemli. It's also a way of representing the subject that will make it comprehensible to others. Üçüncü olarak vurgulayacağımız şey ise, is it possible to turn back? Sure. Thank you.
Sunum şeklimiz önemli. Bunun yanı sıra bu yaptığımız sunumu karşı tarafa acaba iletebiliyor muyuz? Nasıl olursa bu daha anlaşılır olur. Comprehensible dediğimiz olay, comprehensibility, anlaşılırlık. Karşı tarafa acaba ulaşabiliyor muyuz? Aha. So these are all, over here are my students from the University of Nebraska. Nebraska Üniversitesi'nin öğrencilerinin bazı resimlerini çekmiş. They're doing an experiment on waves and sound energy. Onlar orada bir deney yapıyorlarmış. O işi vurgulamak için zaten yüzleri çekilmemiş, sadece elleri çekilmiş durumda. These are my nieces and nephew. Bunlar da benim akrabalarım, çocukları, kuzenlerim. But as you will see that each of these students or the children are very different. And my niece right here, Selenia, Burada and Daniela, they're from Honduras. Fark ettiğiniz gibi burada farklı öğrenci, önemli olan şey burada bireylerin farklı olmuş olması ama hepsinin bir arada olmuş olması. Öğrencilerin farklılıklarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hocamız burada bunu vurgulamak istemiş. Nadia, she's of course a young, about in this picture about an 8-year-old, and my nephew then is about 5, and they each have, regardless of whether they're in the college or in middle school, high school, and elementary, they each have their own needs and understandings. And I as a teacher, you as a teacher, and we need to be keeping and be aware of the needs of our students. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarının hoca olarak farkında olmamız gerekiyor. Onların yaş gruplarını vesaireyi de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Öğrencilerimizin yaş grubu ne olursa olsun önemli olan şey ya da hangi kültürden gelmiş olurlarsa olsunlar, biliyorsunuz misafir yurt dışından gelen öğrencilerimiz vesaire de oluyor çeşitli programlar aracılığıyla. Önemli olan şey bizim anlattığımız şeyin, bilginin daha doğrusu onlar için anlaşılır olması. Bu farklılıkları göz önünde bulunduraraktan öğrencilerimize ona göre bilgilendirme yapmalıyız. And what we see is that with those 3 ideas, the teacher must make the knowledge, his or her knowledge, comprehensible to the students, and they must be thinking about the teaching and learning. So the 3 ideas are working together to understand the knowledge and practices of the students, or excuse me, of teachers. Teachers. Öğretmenlerin çalışma şeklini anlayabilmemiz için 3 temel şey var. 1, bilgileri, 2, öğretmen, 3, öğrenci. Öğrenciye bu durumu anlaşılır kıldığımız zaman bu, ben de şeytan üçgeni gibi düşünelim. Öğretmen, öğrencisi ve bilgisi, bilgi anlaşılır olduğu zaman bu circle çok güzel bir şekilde ilerliyor. All right. So, let me help you. Oh, thank you. So what we need to do, in thinking back to the brain, we have to make what's going on inside of here explicit. Önemli olan şeylerden bir tanesi aklımızdaki bilgiyi öğrenciye anlatırken bunun açık olması. It's not as easy as it sounds. Bu çok kolaymış gibi geliyor ama bazen öyle değil. Biz bir şey ifade ediyoruz ya da aklımızdakini ifade ediyoruz ama karşı taraf için acaba anlaşılır mı? Onu da düşünmek gerekiyor. All right. So what I'd like to do is look at a little more of how we make this explicit in science education. Bilim öğretiminde acaba bizim yapmış olduğumuz bu bilgi nasıl daha anlaşılır hale gelir? Bunun için pedagojik bilgi birikimini 4 aşamaya ayırmış hocamız. So in orientations, and I do want to start with this, you can use this in other subject areas than science, but since my area is in science, I'd like to focus on that area specifically. Hocamızın alanı uzmanlık alanı bilimle ilgili olduğu için özellikle o konu alanında vurgu yapacak. All right, we have when a science orientation is how we want to teach. Do the teachers teach in this transmission of facts, or do they actually involve the community of learners where there's an interaction between the students
and the teachers alike. Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi bilgi verici ve öğretici olması, didaktik olması. Acaba biz yeterince bilimin gerçekleri hakkında bir ileti verebildik mi? Another form of data or knowledge area that we can capture is with the knowledge of curriculum. Dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de hepimizin bildiği gibi takip etmek zorunda olduğumuz belli başlı müfredatlar var. Curriculum'la ifade edilen şey o. What we see here is that under the knowledge of curriculum we can look at how the teacher is representing the content. Are they picking major concepts? Are they picking trivial ideas, focusing more on the trivial ideas versus the major concepts? And it also can play out in how they represent that subject area. Bu tabii ki bizim uymamız gereken belli bir müfredat var ama bu müfredata uyarken de dikkat etmemiz gereken önemli kavramlar var. Major concept dediğimiz olaylar o. Onlara daha fazla vurgu yapılması gerekiyor. Önemsiz, işte göz ardı edebilir gerçeklerin çok fazla vurgulanması gerekiyor ve bunu hangi sırada yaptığımız çok önemli. Yani karıştırarak değil de belli bir düzen içerisinde verilecek olursa bu anlaşılabilirlik açısından daha da önemli. And when we look at the sequencing, many teachers will follow a textbook, and that is how they sequence their learning, or the content. Birçok öğretmen zaten diyor ders kitabı kullanıyor. Neyin hangi sırada yapması gerektiği konusunda. And what we want teachers to do is to have their own ideas, and because they may understand, like in my case, chemistry different than the professor or the textbook as it is presented. Normal kitapta yazan başka bir sıra olabilir ama önemli olan bizim onu nasıl algılayıp hangi sırada verdiğimiz. Yani illa kitaptaki sıraya uymak zorunda değiliz. Well, we can also look at assessment. And with this, it's focusing on how do the teachers assess the students and what they do to assess the students. So what forms, are they using tests, multiple choice? Are they doing, for science, we have more experiments, demonstrations. What are they doing to represent or capture their students' learning? Öğretmenlerin öğrencileri değerlendirirken hani az önce dedik ya belli başlı şeyleri takip etmeleri gerekiyor, işte gözlem vesaire yapacaklar. Bu değerlendirmeyi yaparken, öğrencileri değerlendirirken neyi değerlendirmeliler ve bunu nasıl yapmalılar? Bunlar önemli dedi hocamız, evet. Alright, and this can be also with, we can capture how they represent this with the instructional strategies as we mentioned before. I'm not going to spend much time on this one. Alright. Okay. And finally, the knowledge of students' understanding, which again goes back to what kind of students and their age group, ability, prior knowledge. These kinds of ideas are playing a part of the teacher deciding how they're going to represent the content to their students. Öğrencilerimize anlarken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Mesela işte yaş grupları, yetenek seviyeleri, kendilerinin getirmiş olduğu, önceden sahip olmuş oldukları bilgiler, şu anki anlama kapasiteleri ve yanlış anlaşılmalara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış kavram öğretilmelerine de dikkat etmemiz gerekiyor ve geçmiş tecrübelerini de göz önünde tutmamız gerekiyor. And I'm going to hurry along through this, but it's also influenced by subject matter knowledge. So what I know about chemistry. Sorry? I said I'm going to subject matter knowledge, what I know about chemistry, my knowledge, the teacher's knowledge. Öğretmenin bilgilerini analiz ederken işte ben kendi alanım olan kimya üzerine bir araştırma yaptım. Pedagogical knowledge, which is for here in the education department, you have a lot of research or philosophies and theories that is presented regardless if you're a science teacher or an English, math, Turkish teacher, or whatever the subject area is. There are some similarities between all subject matter.
Şimdi siz de eğitim fakültesiniz, çoğunlukla zannediyorum eğitim fakültesinden geldiğiniz için eğitim fakültesi öğrencisiniz diyor. Bilmeniz gereken işte bu pedagojik bilgiler vardır diyor. Hangi konuyu işlerseniz işin, ister kimya olsun, ister İngilizce, ister diğer dersleriniz takip etmeniz gereken belli bir sıra var. And then finally, it's also a teacher's knowledge of the school. This is beyond just the students. It's the school, which, you know, the specific backgrounds of the students. It could be anything to deal with things that are outside the classroom that often impact teachers' practices. Öğrenci ile öğretmen arasındaki ilişkiyi etkileyen şey sadece siz ve sizin anlattığınız bilgi ve öğrenci değil. Aynı zamanda öğrencinin sizin dışınızda sahip olmuş olduğu bir aile yaşantısı var, arkadaş çevresi var. Bunları da hesaba kataraktan adımlarımızı atmamız gerekiyor diyor hocamız. It also can be involved with experiences. Aynı zamanda deneyimlerle ve tecrübelerle de alakalı. Could be the experiences of a young child. Burada genç bir delikanlının tecrübesini görüyoruz. An older child like Daniela, my niece. Biraz büyük bir genç kızımız var. As she came from Honduras. Kuzeniymiş. It could be their subject matter experience outside of the, with their parents. Laboratuvar çalışmaları yapılabilir diyor sınıflarda. Skills, maybe they, a lot of times, especially boys, often help their fathers with mechanical cars and helping with the home, running of the home. Beceriler de çok önemli tabii ki diyor. Mesela diyor, erkek çocukları diyor işte babalarına arabayı tamir ederken vesaire yardımcı olabilirler. Yani öğrencinin geçmiş bilgi birikimi ve neyle geldiği bizim için çok önemli. Hani bizde genelde denir ya hamur diye, öğrencinin gelmiş olduğu hamur kalitesi bahsedilir hocalar arasında. O çok önemli bir olgu So diyor. this could be also experience as in the classroom as a student, or it could be as you are a student here at the university. Tabii ki kime hitap ettiğiniz de çok önemli. Mesela resimde bir üniversitede hitap eden bir hocayla karşı karşıyasınız. Nerede olduğunuz ve kim olduğunuz çok önemli. And of course, as you graduate, the experiences as you get into the classroom. Mezun olduktan sonra tabii ki bir sonraki adımlarda götüreceğiniz bilgi birikimi de giderek artıyor. And in my case, I also learned and understood more based on my interactions with my advisor. This is Julie Luff. Ben eğitimi tamamladıktan sonra hocamla aramdaki iletişimle daha da iyiye gitti. Hani onun da bilgim arttıkça daha iyi farkına varabildim onun ne demek istediğini. Hani bilgi değişebilir bir kavram dedik ya. Bilginiz arttıkça bakış açınız da değişiyor. Bu arada kendi hocasının resmiymiş buradaki. And of course that's a great picture of me, right? Tabii kenarda da ben varım diyor. Fark ediyorsunuz çok güzel çıkmış. And of course, for me, I'm hoping to take my experiences here in Turkey back to my students to help them think more about the world versus them in Nebraska and their experiences there specifically in that in our state. Dünyada nerede olursanız olun eğitim her yerde aynı, bilgi her yerde aynı, öğrenci her yerde öğrenci. Ben burada gözlemlediğim şeyleri gittiğim zaman öğrencilerimle paylaşacağım. Çok fazla benzerlikler mevcut. And finally, this is just showing a quick view of how all these different knowledges work together to understand and help us determine and assess teachers' learning and practices. Bu sadece farklı bilgilerin bir arada nasıl kullanılabilip de bizim öğrencileri nasıl değerlendireceğimizin kısa bir göstergesi şema halinde. So now my question to you, because you are the experts, so what? What does all of this mean for you? What does it mean for me? Şu ana kadar dinlediniz, çok güzel. So what? Peki ne öğrendiniz? Bu sizin için ne anlama geliyor ve benim için de önem taşıyor. Sizce bu konudan niye bahsettik? Ve daha sonra ne gelecek? And that's my question to you. Whether we talk now or you leave this talk and go back to your classrooms, go back to your
experiences. What do you take away? How are you going to use this idea? Because I'm not here to just get up and lecture. I'm here to help us all think about why we're doing what we're doing. Şu anda esas burada olmamızın sebebi ne yaptığımızın, ne yapmak istediğimizin farkında olabilmek için bir farkındalık yaratmak. İster şimdi cevap verebilirsiniz, ister buradan ayrıldıktan sonra, yani öğrendiğiniz konusunda bilgilerinizi kendi aranızda tartışabilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Are there any questions? Sorusu olan var mı? No. No more questions? Yorum da olabilir arkadaşlar. Yapmak istediğiniz herhangi bir şey varsa. Any comments? No comment. Most very about it. Thank you. Okay. Teşekkürler. Teşekkürler. Well done. It's much harder than I thought. Krista L'imize sunumu için teşekkür ediyoruz. Kendisine teşekkür belgelerini takdim etmek üzere üniversitemiz rektör yardımcısı Sayın Mustafa Bayrak'ı sahneye davet ediyorum. Programımız burada sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.